Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugüne kadar incelediğim en iyi robot süpürgeyi sizlerle bu videoda paylaşacağım. En iyiden ziyade en fazla özelliğe sahip olan ve gerçekten başarılı olan Dream L10S Ultra Gen 2 model robot süpürge bu videomuzun konusu olacak. Bu video Dream firması işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Firmanın web sitesi ve videoda bahsedeceğim ürünün linki açıklamalar kısmında sizleri bekliyor olacak. Öncelikle kutu içeriğinden neler çıkıyor birlikte bakalım. Karşıma çıkan sırayla birlikte sizlere göstereceğim. İçerisinden ilk çıkan hızlı başlangıç kılavuzu ilk kullanımda gerçekten işinize yarayacağını söyleyebilirim. Süpürgenin nasıl yerleştirileceği, nasıl kullanılacağıyla alakalı çok kısa bir hızlı başlangıç kılavuzu yer almakta. İçerisinde Türkçe dilde bulunan bir kullanım kılavuzu, farklı dillerde pek tabii ki mevcut. Ana istasyon içerisinde takılı olan haricinde bir tane de yedek 3.2 litrelik çöp torbası, ana istasyon rampa uzatma plakası, robot süpürgenin kendisi, yanlarında ve üstünde korumaları ile birlikte 35 santim çapı, 9.7 santim yüksekliğinde ve 4 kilogram ağırlığında. Ayrıca içerisinden 2 adet mop pedi ve bağlantı aparatı. Pedler bu arada mıknatıslı. Alt tarafına vida ile bağlanmıyor. Takıyorsunuz, tak diye oturuyor hemen. 1 adet yan fırça. 1 adet jiletli temizleme fırçası. Bu fırçayı süpürgenin ana istasyonunun temizliğinde kullanacaksınız. Videonun ilerleyen dakikalarında bununla ilgili net bilgilere ulaşacaksınız. Ortalama 1,5 metre uzunluğunda şarj kablosu. İyi düşünülmüş bir şekilde içinden 200 mililitrelik bir temizlik solüsyonu çıkıyor. Ve pek tabii ki ana istasyonun kendisi. İstasyonun ölçülerine gelecek olursam 59 santim yükseklik, 34 santim genişlik ve tırmanma rampası hariç 26 santim bir derinliği bulunmakta. Tırmanma rampası takılınca derinlik 45 santime çıkıyor. Ayrıca 8,5 kilogram gibi de bir ağırlığı bulunmakta. Gelelim bu robot süpürgenin özelliklerine. 10.000 Pascal Vormax emiş gücü sayesinde halı üzerinde emiş gücünü de artırarak hem batarya optimizasyonu hem de temizlikte ekstra güç sağlarken evcil hayvan tüylerini, kiri ve kalıntıları sert zemin ve halılardan kolaylıkça kaldırır. Ayrıca ek olarak satılan Tri-Cut fırça sayesinde fırçaya dolanan saçları otomatik olarak keser ve doğrudan toz haznesine gönderir. Bu da sizi manuel temizleme derdinden kurtarırken ayrıca bunun için harcadığınız zamanda da tasarruf etmenize olanak sağlar. 5200 mAh'lik bataryası ile tüm ev temizlenebilir. Standart modda 240 dakikaya kadar çalışma süresi sayesinde temizlenmedik oda ve alan kalmayacaktır. Mop Extend Robot Swing teknolojisi genişleyen paspas pedi sayesinde mutfak altı dolapları gibi girintili çıkıntılı robot süpürgenin kavisli yapısı sebebiyle girilmesi zor olan sandalye ayakları ve evin köşeleri gibi alanları çok rahat bir biçimde temizleyebilir. Evcil hayvan dostu bir robot süpürge bu. Uygulama üzerinden evcil hayvan bölgelerini oluşturup seçerek o bölgelerde daha yoğun temizlik yapılması sağlanabilir. Dream Home uygulaması üzerinden eklenen evcil hayvan bölgelerini akıllı bir şekilde tanımlar ve bu bölgelerde 2 kez detaylı temizlik sağlar. Buna ek olarak paspaslama sırasında hızlı kuruma için su hacmini ayarlayarak evcil hayvan dostu bir ortam sağlar. Evcil hayvan bölgelerinde tüylerin etkili bir şekilde yakalayabilmek için emiş gücünü artırarak da temizlik yapma olanağı bizlere sunuyor. 3.2 litrelik toz sorbası sayesinde robot süpürge 75 güne kadar el sürmeden temizlik yapabiliyor. Gelişmiş toz toplama özelliğiyle robot süpürge içerisinde biriken toz ve kirler güçlü bir emiş ile ana istasyona çekiliyor ve bahsettiğim bu 3.2 litrelik toz torbasının içerisinde saklanıyor. Paspas tak çıkar, yıka temizle derdi ortadan kalkıyor. Paspas pedlerini sıcak su ile yıkayarak pedlerdeki zorlu kirlerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlarken kendi kendini temizleyen ikili sıyırıcı yıkama tahtası sayesinde paspasların aynı anda fırçalanmasına da olanak sağlıyor. Bu arada sıcak su ile yıkama dedim fakat bunun içerisine siz sıcak su koymuyorsunuz, o sıcaklığını kendisi ayarlıyor. Paspas yıkandı ama ıslak mı kaldı? Islak kalan paspaslar pek tabii ki koku yayacak. Fakat L10S Ultra Gen 2 modelinde bu sorun da ortadan kaldırılmış. Paspas yıkama işlemi bittikten sonra uygulamadan seçeceğiniz kurutma süresine göre 2 ila 4 saat arasında kurutma işlemi yapılır ve bu 42 desibel gibi düşük bir ses çıkartarak gerçekleştirilir. Böylece bir sonraki temizlik için hem temiz hem de kokusuz paspaslar süpürgede hazır olarak bekler. Peki robot süpürge bu temiz suyu nereden alıyor ve içerisindeki atık suyu nereye gönderiyor? Ana ünite içerisinde bulunan 4,5 litrelik temiz su ve kirli su hazneleri bu iş için var. Temiz su ile paspas pedlerini yıkar ve çıkan atık su istasyon tarafından emilerek atık su haznesine gönderilir. İstasyona doldurulan temiz su ihtiyaç olması halinde robot süpürgenin içerisindeki geniş su haznesine de otomatik olarak dolum yapılır. Böylece paspaslama yaparken
Seçeceğiniz 1 ila 32 kademe arasında su damlatma seçeneği ile zemine istediğiniz ıslaklıkta su verecektir. Ayrıca bu robot süpürge sadece su ile temizlik yapmıyor, içerisinde bulunan deterjan haznesi ile mis kokulu temizlikler sunuyor. Deterjan haznesine kutu içerisinden çıkan solüsyonu doldurarak kullanabilirsiniz. Robot süpürge bu haznenin içerisinden solüsyonu alıyor. Ayrıca kendi içerisindeki temiz suyla da karıştırıp bir karışım yaratarak robot süpürgenin içerisine aktarıyor. Ve paspas pedleri de tabii ki bu su ile yıkanmış oluyor. Peki süpürme ve paspas aynı anda nasıl oluyor? Uygulama üzerinde seçenekler mevcut. Paspas kaldırma aktif edilirse robot süpürge süpürme yaparken halıya denk geldiğinde paspaslarını 10.5 mm kaldırır ve böylece halılar ıslanmamış olur. Halıdan sert zemine indiği zaman tekrar paspas pedleri zemine temas eder ve paspaslama işlemi başlar. Temas eder dediğim de şu, o 10.5 mm kaldırmayı tekrardan indirerek zemine temas etmesine ve dönme hareketini yapmaya tekrardan başlayacak anlamına geliyor. Ayrıca eğer halıdan kaçınma özelliği aktif edilirse de robot süpürge halı üzerine gelmekten kaçınır ve böylelikle sadece sert zeminde paspaslama yaparak temizliğine devam eder. Peki bu robot süpürge bu evdeki halıların halı olduğunu nereden biliyor? Gelişmiş 3 boyutlu harita etkileşiminden faydalanan Smart Pathfinder ve 3D Adapt teknolojisini kullanarak akıllı rota oluşturması ve engellerden doğru bir şekilde kaçınmayı sağlar. Zemin tanıma özelliği sayesinde de halı mı, kilim mi, sert zemin mi bunun ayrımını yapar ve harita üzerinden halı olan bölgeleri işaretler. Bazı iPhone modelleriyle birlikte haritalandırma sırasında AR taraması ile mobilya bilgileri de eklenebilir. Böylece daha doğru 3 boyutlu bir harita oluşturulabilir. Ama iPhone yoksa üzülmeyin. Uygulama üzerinden birçok seçenek ile ev eşyalarına haritayı istediğiniz boyutlarda ekleyebilirsiniz. Örneğin bir 3 kişilik koltuk ekleyeceksiniz. Koltuğun enini boyunu ölçüp uygulamadan bu nesneyi ekleyerek ölçtüğünüz uzunluklara göre haritaya ekleyebilirsiniz. Böylelikle 3 boyutlu haritanızda da, daha doğrusu 2 boyutlu oluşturduğu haritada koltukları veya koyduğunuz yatağı, dolabı, nesneleri görebilirsiniz. 3 boyutlu haritaya geçiş yaptığınızda da orada sanki evinizin içerisinde eşyalar konumlanmış gibi görebilirsiniz. Robot süpürge evinizdeki 20 mm yani 2 santime kadar olan engelleri aşabilir. Eğer odalar arası eşikler var ise bunları aşmakta zorlanmayacaktır. Ayrıca yine uygulamadan sanal bölge ve alan sınırlama yapabilirsiniz. Evcil hayvan bölgelerinde bu alanın ve su kaplarının korunması için özel paspaslanmayan bölgeler oluşturabilirsiniz. Dream L10S Ultra Gen 2 modeli sesli asistanlar yardımıyla da kullanılabilir. Alexa, Google Home ve Siri gibi asistanlar ile ayarlar yapılarak robot süpürge sadece seslenerek bile çalıştırılabilir. Şimdi gelelim kurulum kısmına. Dream Home uygulamasını indiriyorsunuz ve e-mail adresini girerek kayıt oluyorsunuz. Şarj istasyonuna fişe takıyorsunuz, on-off tuşunu on kısmına alıyorsunuz. Robot süpürgenin üzerindeki 3 tuştan ortada bulunan güç tuşuna 3-5 saniye kadar basılı tutup bir melodi çalıp ışıklar da yanana kadar bekliyorsunuz. Işıklar yandıktan sonra Wi-Fi reset işlemi için bu robot süpürgenin ortadaki tuşunun haricinde bulunan diğer 2 tuşa, sağ ve sol taraftaki tuşlara basılı tutarak Wi-Fi reset işlemi yapıyorsunuz. Bu tuşlara basılı tuttuğunuzda yine aynı şekilde bir ses duyacaksınız. Bu sesi duyduktan sonra artık Wi-Fi reset tamamlandı diyebilirsiniz. Daha sonrasında uygulamaya giriş yapıp ekle kısmına geliyor ve robot süpürgenin üzerinde bulunan kapağı kaldırıp oradaki QR kodu okutuyorsunuz. Sonrasında yönergeleri takip ederek 2.4 GHz Wi-Fi ağına bağlıyor ve robotu istasyonuna yerleştiriyorsunuz. Hepsi bu kadar. Gelelim uygulamadaki detaylı özelliklere. Süpür, paspasla, süpür ve paspasla, süpürdükten sonra paspasla ve oda temizliğini özelleştir şeklinde 5 farklı seçenek bulunuyor. Süpürme standart ya da hızlı, paspaslama hızlı, standart, yoğun veya derin olarak ayarlanabiliyor. Uygulamada 4 farklı emiş gücü seçeneği var. Sessiz, standart, turbo ve maksimum. Sessiz emiş gücü gece kullanım için uygun ve sessiz. En yüksek emiş gücüne de aldığımızda çıkarttığı gürültü öyle çok kulakları tırmalayacak bir derecede değil. Paspaslama nemlilik seviyesi 1 ile 32 seviye arasında seçilebiliyor. Biraz kuru, 32 ıslak temizlik anlamına geliyor. Bu arada bu 32 kademeli seçenek başka bir robot süpürgede gördüğüm bir seçenek sayısı değil. Daha önce kullandığım ve deneyimlediğim robot süpürgelerde su yoğunluğu 3 ya da en fazla 4 kademeden oluşuyordu. Kuru, ıslak, az ıslak, çok ıslak gibi seçenekler arasından seçim yapabiliyordunuz. Fakat bunda 32 kademe olması gerçekten detaylı düşünülmüş bir özellik diyebilirim. Paspas yıkama sıklığını isterseniz 10 ila 35 metrekare alana göre, isterseniz seçeceğiniz süreye göre, İsterseniz de oda bazlı ayarlayabiliyorsunuz. Manuel olarak uygulamadan toz toplamayı başlatabilir, paspas yıkamayı aktif edebilir ve yıkanan paspası kurutma işlemi yaptırabilirsiniz.
Bunu isterseniz otomatik olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamaya birden fazla harita eklenebiliyor. Sadece tek katlı evler için değil, çift katlı ya da 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı evlerde kullanım için de ekstra haritalar ekleyebiliyorsunuz. Harita çıkartıldığında alanlar hatalı, kesilmiş ya da birleştirilmiş ise manuel olarak düzeltilebiliyor. Alanlar adlandırılabiliyor, zemin malzeme bilgileri eklenebiliyor ve mobilya, dolap gibi nesneler de eklenebiliyor. Ayrıca harita çıkartıldıktan sonra 3 boyutlu harita özelliği sayesinde 3 boyutlu olarak da görüntülenebiliyor. Odalar arasında temizlik sırası yine uygulama üzerinden ayarlanıyor. A odası ilk temizlensin, B odası 2, C odası 3. sırayla temizlensin şeklinde düzenlenebiliyor. Ayrıca oda bazında temizlik ayarı da yapılabiliyor. Yatak odası 2 tur süpürülsün, paspaslansın veya mutfak 1 tur süpürülsün, paspaslanmasın ya da önce süpürülüp sonra paspaslansın şeklinde odalar arasında farklı senaryolarda oluşturabiliyorsunuz. Ya da bunların hiçbiriyle uğraşamam derseniz Clear Genius var. Siz sadece süpürgeye temizle diyorsunuz, o da temizliyor. Hangi odayı ne detayda temizleyeceğine kendisi karar veriyor. Bu özelliği aktif ederseniz genellikle temizlik daha uzun sürüyor. Ama daha detaylı temizlediği bir gerçek. Uygulama üzerinden temizlik geçmişini görüntüleyebiliyor, gün saat bazında temizlik planları yapabiliyor ve bu şekilde döngüler oluşturabiliyorsunuz. Yoğun halı temizliği özelliğini aktif ederseniz robot süpürge hızını azaltır ve çapraz bir yol izleyerek halıları 2 kez temizler. Bu da daha derinlemesine bir temizlik sağlar. Çarpınmadan kaçınma modu eğer kapalıysa kesinlikle aktif edin, ancak zaten robot süpürgeyi siz kurduğunuzda bu otomatikman aktif oluyor. Çünkü bu aktif olduğunda robot süpürge gerçekten hiçbir şeye çarpmıyor. Daha öncesinde incelediğim birçok modelde robot süpürgeler lambur lumbur, takır tukur her yere çarpıyorlardı. Hatta bu robot süpürge eve geldiğinde eşim de yani bu neden bir yerlere çarpmıyor diye merak etmişti. Açıkçası hani ben de çarpar diye bekliyordum. Çünkü robotların hepsinde ince de olsa böyle bir yerlere çarpma huyu vardı. Ancak bu robot süpürgede hiçbir yere çarpma gibi bir sorunla karşılaşmadık. Yapay zeka ile çalışan MobX'ten yine aynı şekilde uygulamadan ayarlanıyor. İsterseniz akıllı seçeneğini alarak kontrolü süpürgenin zekasına bırakabilir veya standart ve yüksek sıklık seçenekleriyle kontrolü kendi elinizde tutabilirsiniz. Aynı şekilde boşluk temizliği özelliğini de aktif ederseniz mob kolu uzayarak dolap, kanepe gibi yerlerin altında kolunu uzatarak ulaşamayacağı yerleri de paspaslar. Mobilya ayakları için yoğun temizlik aktif edilirse sandalye ayakları çevresinde dönerken paspas kolu yine uzar ve detaylı temizlik yapılmış olur. İstasyon ayarlarına gelecek olursak, otomatik deterjan ekleme, otomatik yıkama ve yıkama modu ayarlanabiliyor. Yıkanan paspasın kurutma süresi 2 ila 4 saat arasında ayarlanabiliyor. Otomatik toplanan tozun boşaltılması için de 4 seçenek mevcut. İsterseniz bu özelliği kapalı tutarak manuel olarak da boşaltabilirsiniz ki bunu önermem, yoksa bu modelin zaten ne anlamı kalıyor. Ya da standart yüksek sıklık veya düşük sıklık seçenekleriyle süpürgenin kendi kendine içerisinde topladığı tozları istasyona çekmesine olanak sağlayabilirsiniz. Süpürgenin ana istasyonunda bir su siperi var. Bakım için belirli aralıklarla bunu temizlemeniz gerekiyor. Temizlemek için yönerge aynı şekilde uygulamada mevcut. Bu temizliği yaparken kutu içerisinden çıkan fırçayı kullanarak ve uygulamadan temizlik sırasını takip ederek bakımını yapabilirsiniz. Robot süpürgeniz konuşuyor. Farklı dil seçenekleriyle robot süpürgenin yaptığı işlemleri seslendirmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki Türkçe de bu diller arasında mevcut. Ses seviyesini uygulama üzerinden artırıp azaltabilirsiniz. Robot süpürge rahatsız etmeyin moduna alınır ve saat ayarı yapılırsa belirleyeceğiniz saat aralıklarında toz toplama gibi yüksek ses çıkartan aktivitelere girmeyecek ve sizi rahatsız etmeyecektir. Ayrıca enerji tasarrufu sağlamak isterseniz elektriğin ucuz olduğu saatlerde şarj olması için saat aralıkları ekleyebilirsiniz. Böylece süpürgeniz o saatler içerisinde şarj olacaktır. Eviniz çok büyük olabilir ama merak etmeyin. Temizleme moduna devam et seçeneğini aktif ederseniz robot süpürge şarjı azaldığında istasyona dönüp şarj olur ve şarjı tamamlandığında dönüp temizliğine kaldığı yerden devam eder. Çocuklarınız var ve bu cihaza da ilgisi varsa ki genellikle oluyor. Çocuk kilidi özelliği bu cihazda mevcut. Çocuk kilidini aktif ettiğinizde süpürgenin üzerindeki 3 tuşla kilitleniyor. Herhangi bir şekilde bir işlev görmüyor. Böylelikle çocuklar da süpürgenin üzerinde tuşlara basarak süpürgeyi çalıştıramıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Benim çocuğum 1 yaşında ve 1 yaşındaki oğlum bu süpürgeyi istasyondan çıkartmayı başarabiliyor. Süpürge eğer istasyonundan çıkartılırsa otomatik olarak çalışıyor ve birazcık ileriye gidip daha sonrasında tekrar kendini hizalayarak istasyona geri dönüyor. Hani bunu yapmalarına maalesef bir engel yok. Çocuklarınızı eğer süpürgeden korkuyorlarsa çok da yanlarında dolaştırmanızı önermem.
Cihazın aksesuar kullanımı ile ilgili kalan ömürlerini ve temizlenmesi gereken parçalar için kalan temizlik sürelerini uygulamadan görüntüleyebilirsiniz. Cihaz alınan güncellemeler ile sürekli yeni gibi olacak. Bu güncellemeleri, otomatik güncellemeleri alt şeklinde, açık tut şeklinde de ayarlayacak olursanız bu zaten gece 2 ile sabah 6 arasında güncelleme alacağı anlamına geliyor. Süpürgeniz daima güncel kalacak ve bir yenilik alacak olursa veya bir hata düzeltmesi olacak olursa bu güncellemeler sayesinde bunları elde etmiş olacaksınız. Şimdi bu kısımdan sonra kendi yorumlarımı katacağım. Kendi yorumlarım neler olacak? Süpürgeyi kullandım, deneyimledim ve ne gibi sorunlarla ya da ne gibi güzelliklerle karşılaştım onlardan size bahsedeyim. Şimdi bu videoyu ben oluşturana kadar pek tabii ki bu süpürgeyi denedim, deneyimledim. Ne gibi özelliklerinin olduğunu anladıktan sonra daha rahat kullanmaya başladım. Fakat yeni aldığınız özelliklerin her birini aktif edeceğim diye açtınız, her şeyi aktif ettiniz. Sonra süpürmeye bir başlattınız. Baktığınız süpürge halıların kenarlarında ağır ağır dolaşıyor. Ortasına geldiğinde o S hareketlerini yapmıyor. Ya da ne bileyim mopunu doğru kaldırmıyor veya mopu her yerde kaldırıyor gibi sorunla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bütün özellikleri videoda anlattığım gibi doğru bir şekilde kullanmanız çok önemli. Robot süpürgenin bütün özelliklerini açtığınızda karşılaşacağınız şeyler tam olarak şunlar. Süpürge istasyondan çıkar, süpür ve paspaslı özelliğini aynı anda açacak olursanız ilk başta halının çevresinde gezerek halının saçaklarını temizlemeye başlar. Neden böyle bir hareket yapıyor diye düşünebilirsiniz ilk başta anlamayıp. Bu robot süpürge halıların önce kenarlarını temizlemeye başlar. Kenarlarını temizledikten sonra halının üstüne çıkarak halı üzerinde S'ler çizerek de temizlik yapar. Odanın tamamında bir temizlik yap dediyseniz paspaslama işlemini de odanın genel anlamda tamamında nereden başlayacaksa oraya göre yapar. Örnek veriyorum, şu köşeden robot süpürge planlamasını yaptık. Köşeden başlayacak. Köşeden başladığında o kısımda halı yoksa paspas bedlerini zemine direkt olarak yapıştırıyor. Paspaslama işlemine başlıyor. Paspas bedini böyle arkasından sürükleyerek gitmiyor. Dönme hareketlerini yaparak gidiyor. Ve ayrıca köşelere geldiği zaman robot süpürgenin sağ tarafındaki paspas kolu uzayarak köşeyi daha güzel bir biçimde paspaslamasını sağlıyor. Bir başka modelinde de ön tarafındaki ana fırçanın değil de şu yan fırçanın da kolunun uzadığı bir modeli daha var. Eğer onu da ilerleyen dönemlerde inceleme fırsatım olursa o da gerçekten çok hoşuma giden bir modeldi. Onu da sizler için inceleyeceğim. Halıda emiş gücü kontrolü diye bir olay var. Bu robot süpürge halının üzerine çıktığı zaman emiş gücünü yükseltiyor. Ne demek bu? Siz standart değerde robot süpürgeyi çalıştırmaya başladınız. Tüm ev temizliği yapacak. Ancak halının üzerine geldiğinde aynı standart değerinde çalışmadığını, sesinin birden yükseldiğini duydunuz. Bu tamamıyla robot süpürgenin halı üzerinde emiş gücü ayarını açtığınız anlamına geliyor. Bu da robot süpürgenin halı üzerinde daha detaylı bir temizlik yapmasına olanak sağlıyor. Hani robot süpürge halıyı nasıl algılıyor demiştim ya. Bunu da basitçe videonun ortasında anlatmıştım ama basitçe şöyle anlatayım. Sağında, solunda, altında, önünde her yerinde sensörler var ve bu robot süpürgenin içerisinde bir yapay zeka da olduğu için ve ön tarafındaki kamera nesne tanıma teknolojisine de sahip olduğu için yerdeki halıyı bu şekilde ayırt ediyor ve siz de bunun uygulama üzerinden görüntülemesini yapabiliyorsunuz. Eğer uygulamada halıyı ekledi, yalnız halıyı yanlış ekledi, küçük ekledi ya da bütün odayı halı gibi gösterdi, problem değil. Uygulama üzerinden yine aynı şekilde bu düzeltilebiliyor. Bu robot süpürgenin bir ek özelliği daha var. Yalnız Türkiye'de bu şu an kullanılabilir mi, kullanılamaz mı onu bilmiyorum. Çünkü kendi sitesinin üzerinde her bölgede kullanıma uygun değil şeklinde yazıyordu. Süpürgenin arka tarafından 2 tane boru çıkışı ek bir parça satın alarak 2 tane boru çıkışı ekliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi temiz, bir tanesi kirli su haznesine gidecek şekilde ayarlanan borular. Bunları gelen su hattı üzerine bağlayarak ve diğerini de gider borusuna bağlayarak süpürgenin su haznesinin otomatik olarak kendince dolmasına olanak sağlayabiliyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? Siz içerisine su koymadan süpürge kendi kendine suyunu dolduruyor, kirli suyunu boşaltıyor. Siz sadece 70-75 günde bir süpürgenin içerisindeki toz torbasını alıp çöpe atıyorsunuz. Yani eliniz toza, suya, kire değmiyor. Sadece belli bakım rutinleri var. Süpürgenin ana fırçasını belli aralıklarla temizlemeniz lazım. Çünkü kıl dolanmaları vesaire olabiliyor. Ancak kıl dolanması ile ilgili de problem yaşamak istemiyorsunuz. FreeCut diye bir fırçası var. Bu fırçadan da satın alacak olursanız otomatik olarak takılan saçları kendi kendine kesiyor ve direkt olarak toz haznesine yönlendiriyor. Bu arada şunu söyleyeyim, lidar sensörlü robot süpürgelerin hemen hemen hepsi de 10,5-11 santim civarındayken bu robot süpürge hem lidar hem de bu kadar özelliğe sahip olmasına rağmen sadece 9,72 santim yüksekliğinde. Yani bu gerçekten düşük bir yükseklik. Evinizdeki koltukların, eşyaların altını kontrol edebilirsiniz. Mesafe, yükseklik ölçümü yaparsanız
bu robot süpürgenin birçok koltuğun altına rahatlıkla girip çıkabildiğini göreceksiniz. Bir diğer sevdiğim özellik şu uzayıp sağa sola hareket eden paspas kolu. Özellikle köşelerde ve hani böyle dolapların altına incecik yerler oluyor ya, bazı dolapların ayakları oluyor. Alt tarafında ince robot ulaşamayacağımız yerler oluyor. Bu paspas ayağı oraya doğru paspası uzatarak orada da temizlik yapıyor. Bu gerçekten çok hoşuma giden bir özellik oldu. Düşünüyorum. Bu video tek video olmayacak bu süpürge ile ilgili. İlerleyen dönemlerde farklı videoları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu süreçten sonra robot süpürgenin deneyimleme videosu ile ilgili kısa bir video yayınlayacağım. Süpürge istasyonundan çıkışında, ardından istasyona dönüşünde nasıl komutlar verdiğini, sesinin yüksekliğini birlikte duyuyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Seçilen oda temizliğini başlat. Paspas pencereni temizlemeye başlayın. Duraklatıldı. Temizliğe devam edin.
Uzaktan kumanda temizliğini başlatın. Şarj etmek için iskeleye dönüyor. Şarj etmeye başla. Otomatik başlatmayı başlat. Paspas pedlerini temizlemeye başlayın. Paspas pedlerini temizlemeye başlayın. Görev tamamlandı. Lütfen atık deposunu zamanında boşaltın. Paspas pedlerini kurutmaya başlayın.